profiterol hazırlayacağım. Son derece kolay. Uzak Doğu pastacılarında gördüm. Anneler de böyle yaparlar ya. 24 tane var. Buzdolabına gel canım gel. Merhaba sevgili seyircilerim. Efendim mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Oktay Usta bugün size çok sevdiğiniz, seveceğiniz güzel bir tatlı hazırlayacağım. Kolay mı kolay, efendim pratik mi pratik, profiterol hazırlayacağım. Yalancı profiterol ismiyle efendim isim almış bir profiterol ama işi gerçekten çok kolaylaştırıyor sevgili seyircilerim. Yıllar önce de programda da yapmıştım. Sizlerden çok yoğun istek geldi. Oktay Usta yıllar önce yapmıştın, biz o tarifi kaybettik, yeniden bir kez daha yap diye. Bir kez daha yapacağım ama artı ilaveleriyle birlikte yapacağım. Önceki yaptığımda içine yeşil fıstık, çikolata, muz koymamıştım ama bu defa biraz daha zenginleştirilmiş güzel bir yalancı profiterol diyoruz. Profiterol için neler gerekli? Kreması var, çikolata sosu var, şantisi var, meyveleri var ve kedi dili bisküvimiz var değerli seyircilerim. Şimdi kedi dili bisküvimiz 2 poşet. Saydığım zaman baktım 12, 24 tane toplamda görüyoruz. Çok güzel. Hazır böyle. Efendim gelelim hemen kremasına. 1 litre süt. Değerli seyircilerim 1 su bardağı toz şeker. 200 mililitrelik bardak ile ölçümüz. Sonrasında burada bir bardaktan bir parmak eksik unumuz var. Yarım su bardağı nişasta. Mısır nişastası, buğdayda olabilir. Bir tane yumurta sarısı, bir paket vanilya. Burası kreması bölümü. Geliyoruz çikolata sosuna. Çikolata sosunda bir paket hazır paket sos, 2,5 su bardağı süt ile bir sos hazırlıyoruz. Şantisinde ise bir poşet şanti, bir bardak süt ile buluşacak kremada. Gelelim iç harcına. İç harcında muz, çikolata, yeşil fıstık ve kedi dili bisküviler olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim yiyenlere şifa olsun diyor ve önce krema ile başlıyorum. Değerli seyircilerim, tüm hazırlıklarımız tamam. Soğuk sütü tencerenin içine alıyorum öncelikle. Evet efendim, süt geliyor. Soğuk süt. Son derece kolay. İsmi de zaten oradan geliyor. Kolay profiterol diyoruz. Sütü döktükten hemen sonra 1 su bardağı buraya toz şeker. Toz şekerin gramajı şu haliyle sevgili seyirciler 160 gram. Tam full doldurursanız 170 gram geliyor. Biraz gramaj da vermek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde Hindistan'dan bir seyircim yazmış. Demiş ki bana bizim buralarda böyle senin kullandığın bardaklardan yok. Gramajda söyler misin? Hay hay. Bundan sonra biraz da gramajlardan bahsedeceğim. Sevgili seyircilerim burası bir bardaktan bir parmak eksik un. Tam dolusu 110 gram geliyor unun. Evet, şimdi unu da ekledim. Açıklamalar bölümüne de malzeme listesini bizzat yazacağım. Yarım su bardağı burada mısır nişastası var. Buğday da olur, mısır da olur. Her ikisi de olur değerli seyircilerim. Bir paket vanilya hemen döküyorum. Döktüm. Bir karıştırayım. Bismillahirrahmanirrahim. Karıştıralım ki topakçıklar olmasın. Şimdi ocağın altını yaktım, ondan dolayı söylüyorum. Son derece kolay hazırlanışı. Malzemeleri tezgahın üstüne hazırladıktan sonra pişirmesi çok basit. Ben şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Tüm yapmış olduğunuz tariflerde hazırlıkları tamamladıktan sonra benimle birlikte hazırlarsanız yiyeceklerinizde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Problem yaşamadan netice alabilirsiniz. Hazırlıkları tamamlayın, beraber yapalım. Geçtiğimiz günlerde bir seyircim bana fotoğrafını atmış. Aynı bahsettiğim şekilde çalışıyor. Telefonunu da koymuş. Öylece fotoğrafını paylaşmış. Çok hoşuma gitti. Evet, bir yumurtanın sarısı da geliyor kreması için. Evet, süt, şeker, nişasta, un, vanilya, yumurta sarısı kremanın içerisinde değerli seyircilerim. Karıştırarak sürekli pişirmemiz gerekiyor. Hemen B planına geçeceğim. Kolay dedik ya efendim. Nasıl bir kolaylığında tüm detaylarıyla inşallah sizlerle paylaşayım. Hızlı oluyorum. Evet, şimdi krema pişerken hemen yanında da sos pişiyor. Anında bakın. Anında neticeye gidiliyor. Gel bakalım canım. Sevgiyle sos pişirilecek olan
tencere, tabağı Allah ne verdiyse onun içine alınıyor. Bunun içinde şekeri, nişastası, kakaosu, çikolatası hepsi var. Ölçüsüne göre hazırlıyorum. Ölçüsünde diyor ki 2,5 su bardağı süt ile pişirin diyor. Hay hay. Çünkü tam netice almak için ölçüsüne uygun hareket etmek lazım. Evet, şimdi soğuk süt. Her iki tarafta da kullanmış olduğum sütlerin tamamı soğuk süt sevgili seyircilerim. Evet. Bakın. Şimdi her iki ocakta çalışıyor. Şimdi güzelce karışsın. İkisi de çikolatası, her bir şey var bu sosun içinde çünkü. Kıvam bağlayıcısı. Tamam. Kolay profiterolümüzün sosu kaynamaya başladı. Bakın kaynıyor. Biraz parlak olmasını istiyorsak 2 kaşık kadar şöyle bir üstüne çiçek yağı gezdirelim. Sos daha parlak olur değerli seyircilerim. Şimdi hemen yağından da bir karıştırayım. Kıvamını da sizlerle paylaşayım. Çırpma teli ile karıştırarak pişirdik. Sosumuzun efendim şu anda kıvamını görüyoruz. Değerli seyircilerim, şuraya bakın. Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun Rabbim bizlere. Çocuklar çok sever yavrular. Yavrularımızla birlikte yapalım bu güzel lezzetleri. Sofralarımızda, çay saatlerimizde gelen misafirlere güzel böyle spesiyel tatlılar sunabilelim. Ne dersiniz? Son derece kolay efendim. Kolay bir profiterol dedik. Altını kapattım. Hemen şimdi kremaya gelelim. Kremamızın kıvamını sizlerle paylaşacağım değerli seyircilerim. Şu anda kremamız ortaya çıktı kıvamı. Hemen bir karıştırayım görelim kıvamı ne kadar koyu. Şimdi buradaki koyuluk mısır nişastasının biraz performansıyla da alakalı. Bazı mısır nişastaları çok iyi sertleştirmiyor, yumuşak bırakıyor. Bazısı da iyi sertleştiriyor. Bak mesela şu anki mısır nişastam bayağı güzel iyi çıktı. İstediğim gibi gayet güzel kıvamını bağladı. Kıvamını sizlerle paylaşayım kremamın değerli seyircilerim. Görüyor musunuz? Şu anda kolay profiterol hazırlıyor Oktay Usta sizler için. Kremamız pişti, sosumuz pişti. İkisi de hazır. İlk sıcaklığı çıktığı anda üzerine bir streç film ya da bir naylon kapatacağım. Güzel kıvam alması için. Bunu özellikle Uzak Doğu pastacılarında gördüm bu formülü. Kremanın üstüne streç film ya da naylon kapatıyorlar. Vardır bir bildikleri diye mutfaktaki bilgi paylaşımını ben de sizlerle paylaşmış oluyorum. Şimdi soğumasını bekliyoruz efendim. Oktay Usta sizler için kolay profiterol hazırlıyor. Oda sıcaklığına gelmesi için şöyle biraz yelpaze yapıyorum. Üzerindeki streç filmini şimdi alacağım değerli seyircilerim. Kremamızın üzerine koymuş olduğum streç film. Soğuduğu zaman yapışmaz. Yapışmaz diyordum az daha. Yapışmaz, ayrılır ama sıcak ayırmaya kalkarsanız streç film o vakit yapışır üzerine. Bakın krema bu ne demek olur? Soğumuş. Tam istediğimiz kıvama gelmiş bulunuyor değerli seyircilerim. Şimdi buranın üzerine efendim toz şanti hemen açıyorum paketini. Direkt döküyorum üzerine. Evet, bazı tatlar, bazı lezzetler yıllar geçse de hiç bir şey eksilmiyor. Daha da aranan lezzetler haline dönüşüyor. Belki 10 yıl, belki 15 yıla yakın zaman önce yaptığım tarifi tekrar sizler için yapıyorum. Kolay profiterolü kedi dili bisküvi ile şimdi bir poşet şanti ile bir su bardağı sütü üzerine döktüm. Bismillahirrahmanirrahim çalıştırıyorum. Üç dakika çırptıktan sonra kremadaki güzelliğe bakın. Puf puf görüyor musunuz? Şu gerçekten böyle yumuşacık, tam kıvamında ipeksi bir yapıya dönüşüyor. İşte o mikserle çalıştırma bunu bu hale dönüştürüyor. Değerli seyircilerim, şimdi geliyoruz buranın içine neler geliyor. Buranın içine artık dokunuşlar bölümü. Efendim isterseniz fıstık böyle taneli yerken içinden sürpriz parçacıklar gelsin. Ne dersiniz? Veya aynı irilikte
ceviz parçaları olabilir değerli seyircilerim. Sonra ben daha önceki yaptığıma koymamıştım. Şimdi içine artı muz ve fıstık ilave ettim. Ceviz de koyabilirsiniz. Bakın hemen şöyle geliyorum. 4'e kesiyorum muzu. Doğaçlama. Hemen şöyle. Anneler de böyle yaparlar ya. O yöntem ile hemen muzu doğruyorum içine. Muzu doğradıktan sonra yalnız ilk doğradığınızı doğrayın hemen hızlı bir şekilde. Ötekini de doğrayabilirim. Benimki şu andaki kullandığım muzlar çok olmuş değil. O yüzden bayağı güzel sert. Tam iyi. Aşırı olgun olursa bu defa çünkü bu tatlı ortalama en az 5 saat. Bir gecede dolapta durursa önceden yapılıp çok daha güzel olur değerli seyirciler. İmkanınız varsa. Ama ben hızlı, daha hızlı Oktay Usta bunu hemen yemek istiyorum derseniz o zaman planda küçük bir değişikliğe ihtiyaç olur. O da nedir? Kedi dili bisküvileri değerli seyircilerim biraz süt ile ıslatmanız lazım. Islatmazsanız yumuşamazlar. Ondan dolayı bir gece beklesin diyorum. Şuraya bak Allah'ım. Şu güzelliğe bakın sevgili seyirciler. Evet efendim şu anda kremamızın içine muz ve fıstık parçalarını görüyoruz. Evet şimdi sıra geldi değerli seyircilerim. Bisküvisiyle buluşma vakti diyoruz. Bisküvisi kedi dili bisküvi olacak. Şöyle açayım şuraya. 24 tane var. 2 poşet var burada. 2 poşetin içine 12'şerli 24 tane. Bir gece beklemesi gerekiyor. Bir gece beklediği zaman bisküvileri yumuşamış olur bu bisküviler. Ama bekleyemeyiz Oktay Usta diyorsanız mutfakta çareler bitmez değerli seyircilerim. O zaman biraz süt ile ıslatırsak burada çok değil ama az bir süt ile ıslatırsak o zaman 4 saat sonra yemeğe hazır hale gelir. Ben şimdi biraz bekleyeceğim. Sizlerden gelen isteğe göre hareket edeceğim. Biraz sütle ıslatayım mı? Yoksa böylece hazırlayıp bir gece dolapta bekletip ondan sonra servise hazır hale gelir, yumuşamış olur. Hangisini isterseniz onu yapacağım. Evet, bisküviler. Kolay profiterol hazırlıyor Oktay Usta. Allah izin verirse normal içine krema doldurulan profiterolden de hazırlayacağım. Yemeğe dair her şeyi hazırlamak istiyorum sizler için değerli seyircilere. Şimdi ıslatırsak 4 saat sonra filan yemeğe hazır hale gelir. Buzdolabına durmak şartıyla değerli seyirciler. Hangisini istiyorsunuz? Şimdi mi? Yoksa ertesi günü mü? Şimdikiniz. Hay o zaman mutfakta çareler bitmez diyoruz. Hemen biraz şuraya süt serpeceğim değerli seyircilerim. Biraz süt ile şöyle hafif yarım bardak süt ile buradaki bisküvileri şöyle bir nemlendiriyorum. Ve hemen nemlendirdikten sonra kremanın içine alacağım. Bu zaten hemen çeker sütünü. Çabucak çeker. Şimdi değerli seyircilerim kremam hazır. Biraz süt ile hafiften hemen yumuşattığım kedi dili bisküvileri kremanın içine alıyorum. Adet sayımız kaç taneydi? 24 tane. 24 tane. Buraya tekrar geri dolduracağım çünkü. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olur inşallah. En güzel zamanlar bu tatlılarla geçsin evinizde, sevdiklerinizle birlikte, çocuklarınız ile, dostlarınız ile değerli seyircilerim. Güzelce şimdi krema ile kedi dili bisküviyi sevgiyle karıştırıyorum değerli seyircilerim. Güzel karışımı sağlandı mı? Neredeyse hemen hemen tamam. Bakın şuradaki şeyi göstereyim. Şunu. Görüyor musunuz? Kıvama bakın. Aman ya Rabbi. Evet, hiç bekletmeden az önce kedi dilini ıslattığım kabın içine döküyorum şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bayağı bolca oldu hem de. Güzel. Aile boyu. Tamam mı? Sevgiyle yayıldınız mı canım? Tamam. Evet efendim. Şimdi sosun kıvamını da paylaşayım. Bakın bu koyulukta. Sadece 2 kaşık yağ koymuştum buna.
parlak olsun diye. Görüyor musunuz ne kadar güzel parlak duruyor sevgili seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen çikolatasını vereceğim. Buzdolabına kaldıracağız. Sonra onun dolaptan çıkacak ve dilimleme anıyla devam edeceğiz. Rendenin iri yeriyle rendeliyorum çikolatayı. Tamam. Evet efendim. Çikolatasını da veriyoruz. Sevgili seyircilerim, buzdolabına gönderiyorum. Üzerine streç film asla sarmayın. Bu haliyle sosunu verdikten sonra çünkü komple sosu kaldırır üzerinden. Onu hatırlatayım. Evet. Şu anda tatlımız buzdolabına gitmeye hazır hale geldi. Güzel bir tatlı oldu. Ne dersiniz? Siz daha güzelini yaparsınız. Değerli seyircilerim, sizlere güveniyorum. Şimdi sevgiyle, sabırla dolaba gidip bekleme anı diyoruz. Aman ya Rabbi, bu nasıl bir güzellik. Sevgili seyircilerim, gerçekten enfes bir tatlı oldu. Kolay, profiterol. 4 saat buzdolabında dinlendi, demlendi ve lezzetlendi tatlımız. Şimdi servis vakti diyoruz. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. Verdiğin nimetlere şuradan sizin tarafınızdan şöyle bir dilim çıkartacağım sevgili seyirciler. Söylemiştim ya, bisküvileri eğer ıslatmazsanız bu defa ne yapmamız gerekiyor? Bir gece beklemesi gerekiyor. Ama ben dayanamayacağım, hemen 4 saat sonra servis etmek istiyorum diyorsanız az bir şey süt ile yumuşatıyoruz. Desteklerinizi kesmezseniz mutlu olurum. Siz ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz. İşte like atmak, beğeni butonuna basmak, detayları hepsini siz biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.